Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde İlahi güçler tarafından korunmak, kötülüklerin size ulaşamaması, negatif enerjilerin gitmesi dedi. İş ve aşk hayatında karmaşa yaşamak, zihin ve ruh arasında uyumsuzluk, gerçekleştirilmek istenen her neyse onun için çareler aramak, bu yolda gizli bir çaba sarf etmek, saklanan bilinmeyen gerçekler dedi. Aşk acısı, gideni beklemek, umut etmek, eskiyi unutup yeni bir yöne bakmak. İstikrar, yavaş ilerleme, uzun süren veya sürecek olan bir ilişki, emekliliğe kadar çalışılacak uzun bir iş tadı. Kısır döngü, monotonluk, yenilikleri görememek, ruhsal uyku durumu. Kaderde iyi yönlü bir değişim, yeni bir iş ya da aşk kapısı, sonucu belli olmayan yeni bir yol. Maddi kazanç, kurulan iş ortaklığı, aşk ve para konusunda yükselişe geçmek kartları geldi. Şimdi hemen yorumlarsak eğer. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda aslında aklınızdaki kişinin bugün ciddi şekilde kafasının karışık olduğu bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. İş ve aşk hayatında karmaşa yaşadığı, böyle zihniyle kalbi arasında gidip geldiği bir sürecin içerisinde. Burada öyle bir şey ki yeni bir yola gitmek istiyor ama ciddi şekilde korkuları var. Şimdi iki kartta da şöyle gösterirsek eğer bilinçaltı korkularının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Burada harekete geçmek istiyor, bir şeyleri değiştirmek istiyor, yeni bir yol almak istiyor. Bu zihni ve ruhu arasındaki o uyumsuzluğun ortadan kalktığı, net kararlar aldığı bir sürecin içerisinde olmak istiyor aslında ama korkuları ciddi şekilde onu zorluyor diyebiliriz. Yeni bir yola gitmek istiyor ama burada yavaş ilerlemesi gerektiğinin de farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Daha çok böyle çok hareket etmemeliyim, çok eyleme geçmemeliyim, çok hızlı olmamalı, zamana yaymalıyım dediği bir durumun içerisinde. Uzun süredir kendini kötü hissetmiş olabilir, negatif bazı enerjilerin etkisinde olduğunu düşünmüş olabilir ya da çok fazla böyle harekete geçemeyen, basiretsiz enerjilerde kalmış olabilir. Bunun artık yavaş yavaş üzerinden gittiğini düşünen bir enerjisi var. Biraz böyle karmaşa şundan kaynaklı aslında. Burada öyle bir şey ki aşk acısı yaşadığı, ayrılık yaşadığı kişiyle ilgili. Şimdi bu kişiyle devam mı etmeliyim, aramı düzeltmeli miyim ya da yeni bir yöne mi bakmalıyım da bir durumun içerisinde. Burada çok netleşemiyor. Yani artık hayatında bir şeylerin ciddi şekilde değişmesi gerektiğini, iyi yönde bir değişimin olması gerektiğini ve bunu hak ettiğini düşünen bir enerjisi var. Ama ciddi şekilde de korkuları var. Burada ruhsal uyku durumunda geldi zaten. Bir şeyleri göremiyor. Yani evet, düzgün gitmeyen bir şeyler var hayatımda, doğru gitmeyen bir şeyler var diyor ama bunun neden kaynaklı olduğunu ya da bunun altında görmesi gereken şeyi göremeyen bir durumun içerisinde ve burada aslında daha çok birinin ona el uzatmasını, birinin ona yol göstermesini, birinin ona rehberlik etmesini istiyor diyebiliriz. Bazı şeyleri saklıyor olabilir ya da daha çok burada ama şeyi hissettim. Saklanan şeyler de olabilir ama anlayamıyor. Yani bazı şeylerin yani burada bir şey var göremiyorum ama diyor var bir şey diyor. Ama bunu anlayamıyor. Bunu anlayabilecek bir enerjide değil. Bunu çok net hissettiriyor. Ve bu da onun aslında sanki sürekli aynı döngülerden geçmesine sebep olmuş ve olmaya da devam ediyor. Ve burada birazcık böyle sanki ruhsal tarafa bakmaktansa yaptığı yanlışın maddesel şeyler olduğunu düşünüyor. İşte para olabilir, kariyer olabilir vesaire. Yani mesela şöyle işte daha güçlü olsaydım bunları yaşamazdım. İşte daha çok param olsaydı bunları yaşamazdım gibi sebeplere yani daha maddesel, dünyasal şeylere sebep buluyor ama altta bakması gerekenin ruhsal tarafı olduğunu göremiyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi. Şimdi, evet. Yani burada öyle bir durumun içerisinde ki yani ciddi şekilde korkuları var ve bu korkularının neden kaynaklı olduğunu çok da net anlayamıyor diyebiliriz.
Ya öyle bir enerjisi var ki aslında birçok şeyin gizli kaldığını, arkada kaldığını düşünüyor diyebilirim. Göremiyor bazı şeyleri. Yani çok net bazı şeyleri göremiyor. Daha çok böyle gizli kalan, arkada kalan şeyler olduğunu düşünüyor. E, Ya da buna sığınmak kolay geliyor. Bu da olabilir. Şimdi bu kişinin anneyle ilgili bir durumu olabilir. Şimdi anneden kaynaklı bu annesiyle arasında güvenli bir bağlanma olmamış olabilir. Anneden gereken sevgiyi alamamış olabilir. Ya da anneye karşı çok ciddi bir bağımlılık olabilir şu an enerjisinde. Burada aslında gelen fırsatların çok farkına varamayan bir durum yaratıyor onun hayatında. Mutluluk tanımı ile ilgili. Yani mutluluğun onun için korku getirdiğini söyleyebiliriz. Korku ve tedirginlik getirdiğini, bilinmezliğin içerisinde olmanın onu mutsuz ettiğini söyleyebiliriz. Bugün daha çok e, dişil enerjide diyebiliriz burada ama yani şöyle söyleyeyim, daha çok göksel annemizle de alakalıdır. Ruhsal o bağlantıyı da sağlayamıyor olabilir. Anne bazıları için kolektif bir açılım olduğu için bazıları için annenin yarattığı enerjisel durumların sonuçlarını yaşıyor da olabilir. Ama hemen toparlarsam mutlulukla ilgili mutluluğun e, karşılığı onun için korku ve tedirginlik olarak geldiğini söyleyebilirim. Bu da onu e, zihni ve kalbi arasına gidip gelen ne yapacağını bilemeyen enerjilere doğru çekiyor. Neden bu durumun içerisinde dediğimizde buraya bir kart daha alacağım ama. Şimdi tılsım ikilisi geldi. Evet, ikilemde olmaktan bahseder tılsım ikilisi bizde ama dengesizlikten de bahseder. Şimdi kılıç altılısıyla beraber yakın geçmişte çok alışmış olduğu bazı yerlerden uzaklaşmak zorunda kalmış olabilir. Ne demek? Sosyal çevresinden uzaklaşmış olabilir. Uzun süredir görüştüğü, uzun yıllardır arkadaşlık yaptığı kişilerle bağlarını koparmış olabilir. Ailesiyle arasına böyle set çekmiş olabilir. Aileden uzaklaşmış olabilir. Yeni bir iş değiştirmiş olabilir ya da şehir değiştirmiş olabilir vesaire vesaire. Yani kurulu bir düzeni uzun süredir devam eden bazı ilişkileri geride bırakmış olabilir. Bu da onun yakın geçmişte ciddi şekilde dengesinin bozulmasına sebep olmuş diyebiliriz. Ama bunu yaparken daha çok hem kadersel bir sürecin içerisindeymiş hem de şifacı kartıyla beraber ruhsal olarak bunu yaşaması gerekiyormuş diyebilirim. Yani burada hayatında bazı şeyleri oturtabilmek, gerçekten değiştirebilmek adına bu ortamı arkada bırakmak zorunda kalmış diyebiliriz. Bazıları bunu bilinçli olarak da yapmış olabilir. Mesela anne çok sıkıntılıdır. Anne ile arasında bir set kurmuştur. E, Ya da bazıları da mesela kendi elinde olmadan ailede ya da herhangi bir işte iş hayatında olabilir. Sorunlar yaşayıp o alandan uzaklaştırılmış olabilir. İki taraflı da olabilir. Burada ama alışılmış olunan durumdan ama ona hizmet etmeyen durumdan uzaklaşma durumu var. Bu da onun biraz daha tabii dengesini bozduğu için o korkularını, yüzleşmesi gereken duyguları daha da ön plana çıkarmış şu anın enerjisinde. Şimdi enerjiler böyle devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde ee, güzel geldi aslında. Tılsım olmuşsu Meryem Hanım'a affetme kartı geldi. Anneyi affettiği bir süreç olabilir. Özellikle annesiyle ilgili sorun yaşadığını bildiğiniz kişiler için bunu alabilirsiniz. Anneyle ilgili anneyi affettiği bir süreç olabilir. Artık güven duygusunu, mutlu olacağı, güvenilir bir hayatın içerisinde olmak adına annesini affetmek zorunda olduğunu hissedeceği, göreceği bir süreç oluşacak gibi. Anneyle sorun yok diyen arkadaşlarım için de yakın gelecekte daha çok böyle zevkle yaşanılacak o güzel dönemlere kavuşmak. Yani aslında tılsım onusu kupa onusudur diyebilirim yani benim gözümde. Çünkü burada da aynı şekilde artık güvenilir, sağlam, beraberliklerin, yuva olmanın enerjisi vardır, tamamlanma enerjisi vardır. Burada artık şefkatle sevmeye kalbini açmak vardır. Başta kendisi ya da bu hayatta bu zamana kadar güven duygusu ya da beraberlikler tamamlanma ile ilgili onu sınamış olan kişilere affetme enerjisi var diyebilirim. Bu son geldi. Umarım enerjiler bu şekilde devam edebilir. Size yansımasına da bakalım. Şu an enerjisi nasıl yansıyor bu durum. Daha sonrasında sizin enerjilerinize bakalım. Kupa üçlüsü.
Üçlü bazı durumların içerisinde kalmanıza sebep olmuş olabilir. Ya da bazılarınız böyle olmasa bile bu üçlü durumun içerisinde olduğunuzu düşünmüş olabilirsiniz. Arada bir engel var. İşte iş, aile, şu bu neyse. O engelleri çok fazla hissettiğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Zaten kartlar gelen bilgi de bu şekildeydi. Ama aslında baktığımızda karşınızdaki kişinin duygularına güveniyorsunuz. Yani sizi sevdiğini biliyorsunuz. Size karşı duygularının net olduğunu biliyorsunuz. Duygusal olarak enerjinizin birbirinize karşı yüksek olduğunu çok net farkındasınız. Uyanışını bekliyorsunuz. Net bir şekilde artık uyanması gerektiğini. Dediğim gibi burada aile ise sorun ya da üçüncü kişi durumu. Yani bu illa partner olmasına gerek yok. Anne baba olur, iş hayatı olur. Her neyse bu konuyla ilgili artık ciddi bir uyanışın içerisine girmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ve bunu bekliyorsunuz diyebilirim. Çok nasıl konuştum bilmiyorum ama. Şimdi bugün siz neler yaşayabilirsiniz? Buna bakalım hemen. Kendini feda etmek. Kendinizi suçluyor olabilirsiniz. Ama buradaki suçlama sanki ya ben çok verdim. Neden ben bu kadar çok verdim dediğiniz bir durumun içerisinde olabilirsiniz. Benzer kartlar geldi sizin için de. Aynı kartlar geldi daha doğrusu. Evet. Maddi kazanç ve iş ortaklığı geldi. Belki kariyer hayatınız daha çok yönlendiğiniz bir gün olabilir. Aynı. Enerjiniz sizin de aslında bugün daha çok böyle aynı diyebiliriz. Kendinizi biraz daha böyle iş hayatına vermek istediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Enerjileriniz birbirine çok benziyor. Aynı kartlar çok aynı kart geldi. Şimdi ya öyle bir şeydi ki siz de bir maceranın içerisinde olduğunuzu düşünüyorsunuz ve diyorsunuz ki yani artık netleşmeli. Bu belirsizlik durumu iki tarafta da var ve iki tarafı da ciddi şekilde zorluyor diyebilirim. Siz de sürekli kısır döngüden geçtiğinizi, aynı döngülerden geçtiğinizi, gerçekleri fark edemediğinizi düşünüyorsunuz. Bazılarınız kendinizi çok fazla feda ettiğinizde, bazılarınız bazı hatalar yaptıysa o hatalardan dolayı kendine kızıyor olabilir. Birazcık böyle sizde de isteseniz de istemeseniz de olumsuz şeylerin düşünmenin hayatınızda ciddi şekilde etkilerinin olduğu bir sürecin içerisindesiniz. Bir tarafınız biliyor ama bir tarafınız tam farkında değil. Şunu söyleyebilirim. Burada görmeniz gereken o kısır döngü, ruhsal uyku durumunu oluşturan şey kendinizi feda etmek neden? Ya da işte suçluluk duygusu neden? Buna bakmanız gerekiyor. Şimdi kendini feda etmek nedir? Kendimden verirsem kabul görürüm. Varlığımı böyle kabul ettiririm olabilir. Örnek olarak değersizlik olabilir. Değerimi göstermek adına çabalamak olabilir altta. Bunu sormanız gerekiyor. Buradaki o alttaki durum ne? Kendinize güvenmemek mi? Bunu bulup burayı şifalandırmanız gerekiyor. Sadece ya ben işte çok kendimden veriyorum demekle olmuyor. Ya da ben hep veriyorum, hep niye böyle insanlar karşıma çıkıyor demekle olmuyor. Aslında orada bizde sistemin göstermek istediği, evet bunun farkına var, sebebini bul ki şifalandır diyor. Buraya odaklanmanızda fayda var. Zihniniz ve ruhunuz arasında siz de gidip gelen enerjilerdesiniz. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz. Yaşadığınız sıkıntıları geride bırakmak istiyorsunuz. Burada bazı şeylerin sizden saklandığını da düşünüyor olabilirsiniz ama daha çok şunu hissettim sizde. Siz yeni başlangıçlar için ama bu ilişkiyle ilgili yeni başlangıçlar için dileğinizin gerçekleşmesi için arka planda çok ciddi şekilde çalışmalar yapıyorsunuz. Enerji çalışması olabilir. Umarım sadece enerji çalışması da pozitif yönde. Ya da işte yanlışlarınızın olduğunu düşünüyorsanız bunları düzeltebilmek ya da daha iyi ilişkiler için neler yapmalıyım üzerine bir çalışma olabilir. Burada marka planda ciddi şekilde siz çalışıyorsunuz. Güzel şeylerin olması için çabalıyorsunuz. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Enerjileriniz ama bugün özellikle çok birbirinize benziyor. Ama duygusal olarak yani iki tarafında kafa karışıklığı, zihni ve kalbi arasında kalma durumu, ne yapacağını bilememe durumları ortak enerjiniz. Şunu da unutmayın, birbirinizi enerjisel olarak zaten etkiliyorsunuz. Siz örneğin şu an kafa karışıklığı ne olduğunu bilememe durumunun içerisindesiniz, konuşamadım. Karşı tarafta böyle. Siz örneğin burada o belirsizlikten çıkıp netliğe geçerseniz düşüncesel olarak karşı tarafı da etkilersiniz. Yani ne demek istiyorum? Teslimiyete geçin. Evet, sorunlar yaşıyoruz. Rabbimin bana en güzelini getireceğini biliyorum. Bizim ilişkimiz düzeliyor gibi.
Bugünün veri mesajı: gizli bir şey gün ışığına çıkmak üzere. Belki bir sır ya da aklınızın gerisine kalan bir hatıra, gizli olanı açığa çıkardığınızda özgür olabilirsiniz. İşte neden kendinizi feda etmek zorundasınız, bunu sorun. Bir seçen arkadaşlarım. Şimdi imparator kartı ve ok kartı. Bugün hızlı haberler alacak olabilirsiniz bir eril enerjiyle ilgili. Baba olabilir bu, devletle ilgili bazı şeyler olabilir. Hızlı bazı haberler alacağınız bir süreç olabilir. Ya da egosal bazı durumlarla ilgili beklenmedik bazı şeylerle karşılaşacak olabilirsiniz. Bunu ben daha çok şey hissettim. Bir eril enerji ya da bir baba ile ilgili bazı ani böyle beklenmedik bazı haberler alabilirsiniz. Bugün buna dikkat edin lütfen. İki seçen arkadaşlarım. Kılıç onlusu ve yıldız kartı. Çok fazla yara aldığınızı, zarar gördüğünüzü düşünüyor olabilirsiniz ama sistem bugün size bu aldığınız yaralarla ilgili çok güzel bir süreç başlatacak diyebilirim. Bazı fırsatlar gelecek olabilir, görmeye niyet edin lütfen. Özellikle yara aldığınız, canınızın yandığı konularla ilgili ciddi şekilde kadersel olarak şanslı bir zamanlamaya geçtiğiniz ve bu enerjileri düzeltmeye başladığınızda başlayacağınızı söyleyebilirim. 3 seçen arkadaşlarım. Şimdi çevredeki olumsuz enerjiler, tartışma, çekişme, anlaşmazlık, fikir ayrılıkları, güvenilir ilişkilerle ilgili ya da güvenle ilgili bazı sorunlar bugün yaşayacak olabilirsiniz. Bazı anlaşmazlıklar yaşayacak olabilirsiniz. Fikir ayrılıklarına düşecek olabilirsiniz. Buraya bir kart alalım, daha netleşsin. Çok böyle havada kalmasını istemiyorum. Diğer kartlar öyle gelmiyor çünkü. Evet, bugünün enerjisinde böyle toplumsal bazı konularla ilgili böyle şey olacak olabilirsiniz. Anlaşmazlık yaşayacak olabilirsiniz. Özellikle işte toplumun tanımladığı işte evlilik hayatı, güven, işte ilişkiler, sadakat vesaire vesaire bu tür konularla ilgili çevrenizdeki bir kişiyle böyle bir anlaşmazlığın içerisine girecek olabilirsiniz. Burada karşınızdaki kişiyi de yargılamadan dinlemeye ve karşınızdaki kişiyi de anlamaya özen göstermenizde fayda var. Çünkü yargıladığımız her şeyi hayatımıza çekeriz. Bunu unutmamamız gerekiyor. Sadece evet sen böyle düşünüyorsun olabilir ama benim düşüncem de bu gibi bir yaklaşımda bulunmanızda fayda var diyebilirim. Kolektif bir açılım, hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.